Merhabalar, bugün konumuz yine her kafadan farklı ses çıkan bir konu. LPG motora zarar verir mi konusu. Özellikle LPG'de çok uzun süre kullanmak belirli motor arızalarının oluşmasına neden olduğuna yönelik bazı kanılar var. Bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, daha da önemlisi LPG sisteminin zararını minimize etmek için neler yapmamız gerektiğini bu videoda bahsedeceğiz. Sizi fazla bekletmeyelim, videomuza başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Araçların motor sistemi benzinli bir motorda benzinde çalışacak şekilde ayarlanır. Sonradan dahil ettiğimiz bir yakıtın benzinle eşdeğer özellikler göstermesi lazım ki motorun stabilizasyonunu ve ömrünü etkilemesin. Şimdi benzinle LPG'ye baktığımız zaman bazı özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bunlar neler? Öncelikle birisi gaz, birisi sıvı. Özellikle LPG montaj firmalarının web sitelerini incelerseniz hiçbir zararı yok. Hatta uzun ömürlü olmasına, motorun uzun ömürlü olmasına katkı sağladıklarını bile iddia ediyorlar. Ama aslında durum böyle değil. İlla ki LPG sisteminin aracın motoru üzerinde belirli etkileri mevcut. Bunları da size şöyle özetleyelim. LPG çok soğuk bir sıvıdır. Sıvı halde tankta depolanır. Bu sıvı haldeki LPG gaz haline dönüştürülerek yanma odasına alınır. Yalnız LPG'nin tutuşma sıcaklığı çok düşüktür. Bunu şöyle anlatılır. Bir LPG'nin tutuşması için ortalama 10-15 derece yeterliyken benzinin tutuşma sıcaklığı 70 ila 100 derece arasındadır. Bu da şu demek, LPG daha düşük sıcaklıklarda tutuşan ve daha yüksek ısı üreten bir yakıt tipidir. Peki bunun motor üzerindeki etkileri neler? Bunun birçok karşılaştırmalı testleri yapılmış. İnternette bunları detaylı olarak, grafik olarak da bulabilirsiniz. Aynı araç, aynı koşullarda belirli bir süre LPG'de, yine aynı araç, aynı koşullarda belirli bir süre benzinde çalıştırılarak ısı farkları ölçülmüş. Özellikle yakıt yakılıp egzozdan atıldığı için ilk olarak egzoz sıcaklıkları üzerinde dramatik bir etkisi var LPG'li araçların. Peki egzozun sıcaklığı artarsa bize ne gibi zararı var? Katalitik konvektör gibi parçalara kısa vadede bir etkisi olmasa bile uzun vadede ömrünün kısaltılması açısından etkili. Yani LPG'de katalitik konvektör arızası yaşama ihtimaliniz bir nebze daha fazla. Ama LPG de benzine göre daha düşük salınım değerlerine sahip. Yani benzindeki egzoz emisyon değerleriyle LPG'deki egzoz emisyon değerleri birbirinden farklı. LPG'de daha düşük emisyonlar söz konusu. Bu da katalizatör için iyi bir şey. Yani bir yönden artısı bir yönden eksisi var diyebilirim. Bir diğer konu herkesin en çok sorduğu ve en çok kafa karıştıran benzinin swapları yağlaması durumu. Benzin bir yağ değil ki nasıl yağlasın diye düşünebilirsiniz. Keza benzin sonuçta yanıcı bir madde. Motor yağı değil. Nasıl bir yağlama özelliği oluyor? Yağlama demeyelim, ıslatma, içindeki katkılar yüzünden kayganlaştırma da diyebiliriz buna. Bunu da şöyle anlatayım size. LPG sisteminde LPG regülatörüne kadar sıvı halde gelen LPG yakıtı gaz formatına, gaz formuna dönüştürülerek enjektörler tarafından yanma odasına gönderiliyor. Ama yanma odasına girdiğinde LPG tamamıyla gaz halinde oluyor. Gaz halinde olan bir yakıtta biliyorsunuz yakıt emme manifoldundan içeri püskürtülüyor. Direkt enjeksiyon araçları hariç. Emme manifoldundan içeri püskürtüldüğünde de swap kısımlarından gaz içeri geçiyor. Ama benzinde durum farklı. Sıvı halde bir yakıt swaplar açıldığında içeriye sıvı halde bir yakıt alınıyor. Ve yanma odasında yanan yakıttan sonra swapların çevresinde ve üstünde bir miktar benzin sıvı olarak kalıyor. Bu da benzini bir yere döktüğünüzde elinizle yokladığınızda hafif bir kayganlık hissi bildiğiniz gibi olacaktır. Swapların yağlanması durumu bu. Ama LPG'de bu maalesef ki olmuyor. Sıralı sistem araçlarda bunun bir artısı var. Çünkü sıralı sistem bildiğiniz gibi her çalıştığında önce benzinde daha sonra LPG'de çalışıyor. Ama direkt olarak LPG'de çalışan özellikle eski full enjeksiyon olmayan araçlarda bu swapların yağlanma etkisi tabii ki daha fazla oluyor. Silindir kapağı, üst kapak sağlığı açısından LPG'nin motor üst kapağının ömrünü kısalttığını söyleyebiliriz. Alt kısımlara bir zarar olmasa da üst kısımlara bir zararı var. Bir de sıcaklık etkisinden bahsetmiştik. Yanma odasında oluşan sıcaklık değerleri benzinine göre %10, %20 oranında daha fazla. Bu da motorun yağ yakmasına, minimal olarak yağ yakmasına, yalnız tamamen yağ yakma değil. Bu yüzden de LPG'li araçlar genellikle bakımdan bakıma 1 litreye kadar yağ eksiltmesi normaldir cümlesi de buradan kaynaklanıyor zaten. Fazla ısı üretimi paralelinde motor yağının buharlaşmasını da beraberinde getiriyor. Bu yüzden de bir miktar yağ eksiltme LPG'li araçlarda sık görülen bir durum. Bu da LPG sisteminin eksi yönlerinden biri. Bir diğer LPG sisteminin eksi yönü motorun genel olarak daha yüksek sıcaklıklarda çalışması. Bu da motorun birçok parçasında silindir kapak contası gibi vesaire
ömrünün bir miktar çok cüzi de olsa kısalmasına neden olabiliyor. Ama tabii ki LPG hep eksi değil, artıları da var. Bildiğiniz gibi egzoz emisyonları çok düşük. Çevrecilik açısından LPG'li araç kullanımı benzinli araç kullanımına göre çevreye çok daha dost bir yakıt tipi. Ayrıca çok daha ekonomik. Bilindiğiniz gibi fosil yakıt yakıyoruz. Hem bütçemize hem cebimize hem çevreye LPG sistemi gayet faydalı. Peki LPG'nin olumsuz etkilerini minimuma indirmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle LPG'de çalışma sıcaklığını bir miktar aşağı çekmek herkesin yaptığı bir şey. Genellikle bir an evvel benzinden gaza geçsin ki yakıt tasarrufu fazla olsun diye çalışma sıcaklıkları dibe çekiliyor 25 derecelere. Bu da araç çalışır çalışmaz çok kısa bir süre sonra hemen LPG aracın geçmesine neden olabiliyor. LPG sisteminin hasarlarını minimize etmek istiyorsanız aracı belli dönemlerde her çalıştırdığınızda belli bir süre ve ayda bir benzini alarak belli bir kilometre gitmek hem enjektörlerin hem swapların sağlığı için çok daha faydalı olacaktır ve motorunuzun ömrünü bir miktar uzatacaktır diyebiliriz. Bir de fabrikasyon LPG durumu var. Bazı araçlarda fabrikasyon olarak hem benzin hem LPG'li olarak satışa sürülebiliyor. Bu tarz araçlarda genellikle enjeksiyon sistemine entegre şekilde alt kısmında bir de LPG enjeksiyon sistemi oluyor. Yani direkt enjeksiyonlu bir sistem oluyor. Bu normal çok mutlu enjeksiyonlu bir motoru LPG dönüşümüyle dönüştürmekten direkt olarak fabrikasyon LPG sistemi çok daha az zararlı olacaktır. Şu an zaten ekranlarınıza o görüntüler geliyor olacak. Direkt olarak enjeksiyon sisteminin arka tarafına LPG enjeksiyon sistemi monte ediliyor. Bu tarz araçlarda emme manifoldunun içerisinde gaz basmak yerine direkt yanma odasına gaz veriliyor. Bu da olası zararları bir miktar engellese de sıcaklık, katalitik konvektör sistemi, swapların yine yağlanma durumu gibi eksi yönleri hala araçta sabit kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu videomuzda LPG kuru yakıt mı, LPG katalizatöre zarar verir mi, LPG subaplara zarar verir mi, genel olarak motoru öldürür mü hepsini detaylıca anlatmaya çalıştık. Yine de aklınızda kalanlar olursa aşağıdaki yorum kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapatış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.